Arkadaşlar merhaba. Bazen devreler tasarlıyoruz ve bunları üretip ürün haline getirmek istiyoruz. Bu noktada tasarlamış olduğumuz bilgisayardaki devre tasarımını hayata geçirirken birçok farklı yöntemde bunu geçirebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi bizim de kanalda sıkça yapmış olduğumuz yurt dışında ya da yurt içinde bu işi profesyonel şekilde yapan firmalara PCB'mizin Gerber dosyasını gönderip üretmelerini sağlamak. Bu çoğu zaman kullanamadığımız bir yöntem aslında. Özellikle bu işi hobi olarak yapıyorsanız buna bu kadar bütçe ayırabilmeniz zaten pek mümkün değil. Bu yüzden diğer yöntemlerden bu videoda bahsediyor olacağız. Zaten yurt dışından ya da yurt içinden PCB üretmekle ilgili pek çok içerik şu ana kadar yaptık. Birçok kart ürettik ve bunları kullanıyoruz, ürün haline getirdik. Bu videonun konusuysa yurt dışında yaptırmak yerine gene profesyonel olsun ama biz yapalım diye düşünenler, daha bütçe dostu olsun diye düşünenler için anlatacak olduğum bir yöntem. Burada ham maddemiz bir tarafı bakır, bir tarafı epoksi malzeme olan bir plaka. Bu plakanın üstüne yolları çiziyor olacağız. O yolları çizdikten sonra bir asit hazırlayacağız. Asitin içine atacağız. Yolların bizim çizdiğimiz kısımlar asitte erimeyecek. Bizim çizmediğimiz kısımlar boştaki bakır plaka oradan eriyecek ve sadece yolları ortaya çıkarmış olacağız. Bu videoda az önce söylediğim gibi tehlikeli maddeler kullanılıyor arkadaşlar. Bir asit hazırlayacağız. Bunun elinize, cildinize değmesinde kesinlikle zarar var. Koklamanızda kesinlikle zarar var. Bu yüzden maksimum dikkatle bu işlemi yapmanız gerekiyor. Özellikle çok fazla oradan çıkan dumanı solursanız, çünkü bakırı eritirken bir duman kalacak. Şu anda etkisini görmeseniz bile illaki sizin hayatınızda, organlarınızda bir etki bırakacaktır. Bu yüzden maksimum dikkatle bu işlemleri yapmanızı istiyorum eğer yapacaksınız. Şimdi elimde standart bir 10x10 santimlik bakır plaka var. Benim devrem bundan biraz daha küçük. Normalde bunu kesip ondan sonra yapacak olduğumuz, biraz da anlatacağım işlemleri yapmak gerekiyor. Ama ben kesmeyeceğim. Zaten kullanacağım bir devre yapmıyorum. Bu videoyu anlatabilmek için bu projeyi yapıyor olacağım. Daha öncesinden yapıp çalıştırdığım, bildiğim bir devreyi şu anda kuruyor olacağım. Hemen bilgisayara geçelim. Bilgisayarda devre şemasını görüyorsunuz. Bir Arduino Nano yazıyor ama ben bunun içerisine Pro Mini kılıfı ekledim. Bu yüzden bir Arduino Pro Mini'miz var ve optokuplerler var. Dışarıya kuru kontak sinyal gönderiyoruz yani. PCB tarafına geçiyorum. Yolları çizeceğim. Evde PCB yaparken yollarda dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Yani aslında tecrübeyle öğrendiğim, böyle olsa daha iyi olur diye düşündüğüm şeyler bunlar. Nedir? Yollar mümkün olduğunca devrenizi etkilemeyecek şekilde kalın olmalı. Ve iki yol arasındaki mesafe mümkün olduğunca açık olmalı. Yani mesela şuradaki yol, bakın program izin veriyor buraya kadar. Bakın hiçbir hata vermedi. Buraya kadar getirebilirim. Ama arada gerçekten çok az bir boşluk kalacak. Bu bizim evde üreteceğimiz, teknolojisiz, düşük teknolojili yöntemle yapabileceğimiz bir şey değil. Orada mutlaka bir bağlantı kalacaktır. Uğraşacağız. O yüzden mümkün olduğunca açın. Zaten devremiz boş. Ben araları mümkün olduğunca açtım. Kartımız çok kalabalık bir kart değil. Kalabalık bir kartta uygularsanız diye söylüyorum. Hemen ledlerin, dirençlerin bağlantısını yapıp videomuza devam edelim. Evet, şöyle bu bağlantıları da yaptık. Dediğim gibi herhangi bir serigrafi uygulamayacağımız için buradaki isimleri düzeltmiyorum. Bu şekilde devremizin çıktısını alacağız. Bu noktaya geldiğimizde şimdi bir başka kafa karışıklığı daha ortaya çıkıyor. Şimdi bunun A4 kağıdına çıktısını alacağız. Hatta hemen onu yapmaya başlayalım. Şimdi Output menüsünden Export Graphics diyorum ve bunu PDF olarak çıkart diyorum. Şimdi bakın burada yönlendirme ayarımız var. Ne diyor burada? Şimdi şöyle hemen burayı da bir yandan açayım. Şimdi kartın bir üst bir alt katmanı var demiştik. Şimdi şöyle hayal edin, yapacak olduğumuz yöntem, biz bu yolları kağıda aktaracağız. Kağıttan bir şekilde buraya aktaracağız. Birazdan göstereceğim. Daha sonrasında üstten malzemeleri lehimleyeceğiz. Yani şu anda gördüğümüz kısım aslında şöyle göstereyim. Bakır plaka burası. Ben buradan bakıyorum ve şu an benim ekranda gördüğüm ve sizin de ekranda gördüğünüz aslında buradan bakışınız. Yani arka tarafı bu görüntünün tersi olacak. Buradan bakarsam burada ekranda görmüş olduğum görüntünün tersini görmem lazım. Şu an ekrana malzemeleri dizeceğim yönden görüyorum. O yüzden bir aynalama gereksinimi var gibi gözüküyor. Buradan mirror'u sanki seçmem gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi dedim ya, kağıda çıktısını alacağız. Kağıdı buraya yapıştıracağız. Bakın kağıdı aldım yüzünde. Şu anda gördüğüm kısmı kağıtta görüyorum. Onu buraya yapıştırırken aynalıyorum aslında. Ve buradan bakarsam hala düz. Doğru yani. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz karışık anlatmış olabilirim. Ama anladığınıza eminim. Yani kısacası tek katmanlı PCB yaparken dip kılıfsa tersleme falan yapmıyoruz.
Ben de tersini yapmayacağım. Normalde bırakacağım. Ve okey dediğimde kartımız gördüğünüz gibi sadece bizim bakır olarak kalmasını istediğimiz yerleri burada kaldı. Şu şekilde bunu kağıda şimdi çıkartayım ve sonrasında plakete nasıl aktaracağımızı birlikte izleyelim. Evet, şimdi çıktığımızı aldım. PCB'mizi hazırladım. Ütümüz de şu anda burada ısınıyor. Şimdi kağıdı normalde kuşe kağıt ya da yağlı kağıt gibi kağıtları almanız gerekiyor. Ben bunu bulamadım. Kırtasiyeye gittim, elimde kalmadığı için. Onlarda da yokmuş. Bu yüzden daha farklı bir kağıt. Yani kuşe kağıt değil adı ama yine biraz A4 kağıdına göre daha yağlı bir kağıt. Bununla da olacağını düşünüyorum. 3 tane aldım yedek olarak. Şimdi bir tanesiyle deneyeceğiz. Ne yapacağımızı anlatayım, sonra hızlı bu şekilde izleyin. Bunu keseceğim önce kağıttan. Sonra kartımızı, PCB'yi biraz ısıtacağım ütüyle. Bu noktada altına bir bez serdim. Yani ütüyü direkt PCB'nin üstüne koymuyoruz. Kağıdı da üstüne kapattığımızda direkt bu kağıdın üstüne ütüyü koymuyoruz. Çünkü kağıdı yakabilir. Buradaki tonere zarar verebilir. Bu yüzden arasına bir bez koyacağım. Bezin üstünden ısıtacağım PCB'yi. Az önce toner dedim. Bu arada bunu mürekkepli yazıcılarla çıktı alırsanız bu işlemi başarılı bir şekilde yapamazsınız. Buradaki toner toz parçacığı ve elektriklenmeyle kağıda yapıştığı için mutlaka tonerli bir yazıcıdan, yani lazer bir yazıcıdan çıktıyı almanız gerekiyor bu işlemi yapmak istiyorsanız. Bir diğer püf nokta bu işlemde soğuk su. Kimsenin kullandığını görmedim. PCB'yi ısıttıktan sonra bir anda soğutmamız gerekiyor ki toner kağıtta kalmasın, PCB'de kalsın. Kağıt suya attığımızda daha hızlı soğuyacaktır. Toner daha sıcak yüzey olan PCB'de kalacaktır. Sonrasında da PCB soğuyacaktır. Bu yüzden suya mutlaka ütü işlemi bittiğinde atıyoruz. Şimdi bunu kartımıza koyacağız. Bunu üstüne koyup ısıtmaya başlayabiliriz. Ama bunun çok verimli olmadığını gördüm ben tecrübelerimde. Önce biraz kartı ısıtacağız. Hem kart ısınık olduğu için bunu koyduğumuzda daha kolay yapışacak ve ütüyü üstünde gezdirirken kaymayacak yapıştığı için. Bu da bu şekilde bir püf noktaydı. Kartı ısıtırken direkt üstüne ütüyü koyabiliriz. Onda sıkıntı yok. Amacımız kağıdı yakmamak. Bunu da ara ara koyun, sonra geri çekin. Bakırı kabartma ihtimali var çünkü. Çok fazla üstünde tutmayın, yani ısıtacağım diye. Ara sıra bırakın. Evet, elimle kontrol ettiğimde ısısının güzel olduğunu düşündüm. Şimdi köşeye koyacağım gene. Köşeye koydum. Şuradan bezimi üstüne kapattım. Kartımın yerini de şu şekilde kendim belirledim. Kontrol ediyorum, kayma yok ve ütü işlemine devam ediyorum. Burada artık epey bir ısıtmamız gerekiyor. Bu yüzden kart zaten bu konumdayken bile kağıdı biraz sararacak. Bu noktada artık işlemin tamamlandığını o şekilde anlayacağız. Evet, ısı güzel gibi. Kartı pek tutmak mümkün değil. Şu an çok sıcak, o yüzden şöyle alayım. Direkt içine soğuk suyun bırakıyorum. Bu kalan parçaları da şu şekilde parmağımla hafif hafif, çok bastırmıyorum. Bastırırsam yolları da alabilirim. Hafifçe ovalayarak hepsini çıkartacağım. Şimdi ben bunları yapayım, bitirdikten sonra size göstereyim. Evet, şimdi kağıdın tamamını kaldırdım. Şöyle yakından göstereyim size. Gayet iyi çıktı aslında. Ama diyelim ki çıkmadı. Hatta şöyle bazı yollar hafif eksik. Onların üstünden geçeceğiz. Neyle geçeceğiz? Asetatlı kalemle. Şu şekilde Eading kalemler var. Biliyorsunuz CD kalemi diye de geçiyor. Bu kalemle bakır plaketin üstüne çizgi çizerseniz bu da asitte erimiyor. Yani buradaki tonerin yaptığı iş, eğer yani bilgisayarda tasarladığınız bir devre yoksa bu şekilde şemasını çıkartacak, elle de çizebilirsiniz. Şimdi mesela bunu net bir şekilde gösterebilmek için burada tonerli kısım var. Biz buraya da mesela bir işaret bırakalım. Bir yıldız çizeceğim. Şu şekilde bunun da asitte erimediğini göreceksiniz. Şimdi ben diğer çizgilerdeki eksikleri de tamamlayayım. Sonrasında asitin başında videoya devam edelim. Evet, şimdi asiti yapmak için balkona geldim. Bir tane kap kullanacağız. Tuz ruhu ve peridol kullanmamız gerekiyor. Burada tuz ruhu bakırı söken aslında ana kimyasalımız. Ama bu işlemi çok yavaş yapıyor. O yüzden onu hızlandırması için aktivitör olarak kullanıyoruz. Bu ikisinin karışımı arasında belli bir oran var. Yani aslında bu 3'e 1 olarak söyleniyor ama bu her tuz ruhunun ve peridolün saflık derecesine göre değişmesi gereken bir şey. Şimdi eczaneden aldığınız peridolün saflık derecesi başka, kozmetikçiden aldığınızın başka. Aynı zamanda markalar arasında da farklı. Bu yüzden biraz deneme yanılma, göz kararı yöntemiyle yapmanız gerekiyor. Ne yaparsınız? Az
koyarsanız geç çözülür. Çok koyarsanız da fokur fokur kaynamaya başlar. Öyle olduğunda çok kaynıyorsa tuz ruhu ekleyip seyreltirsiniz. Çok beklediğiniz ve hala çözülmüyorsa biraz daha peridot koyarsınız. Onun dışında bu işlemleri yaparken koruyucu ekipmanlarınızı giymeyi unutmayın. Maske, gözlük ve eldiven mutlaka takın. Şimdi dediğim gibi ben bu işlemi göz kararı yapıyorum. Öncelikle zemini dolduracak şekilde bunu içine atacağız. Bunun üstünü dolduracak şekilde bir tuz ruhu eklemesi yapıyorum. Evet, şöyle yeterli. Sonrasında peridolümü açıyorum. Göz kararı olarak ekliyorum. 3'e 1'i yakalamaya çalışıyorum aslında. Şöyle biraz karıştırayım. Evet, artık şöyle bir açıya geçelim. Kartımızı içerisine artık ekliyorum. Bakır eridikçe suyun rengi yeşile doğru dönmeye başlayacak. Bunu gördüğümüzde zaten işlemimiz başarılı bir şekilde ilerliyor demektir. Bakalım neler olacak. Bu noktadan sonra biraz sallıyorum ki sıvının yüzeyinde sürtünme oluşturacağı için daha hızlı tepkimeye geçmesini sağlıyor. Suyumuz hemen yeşile dönmeye başladı. Gördüğünüz gibi bakırımız eriyor. Peridot oranımız güzel. Bu anlama geliyor bu. Bakın kenarlardan açılmaya başladı. Bu arada tamamen eridikten sonra içinde hala tutarsanız yolların altını da eritmeye başlayabilir. O yüzden mümkün olduğunca kısa bir sürede işinizi halledip asitin içinden çıkartmanız lazım. Evet, şu an tamamen eridi. Yolların arasında, ince yolların arasında kaldı mı diye hemen göz geçiriyorum. Sanırım hepsi eridi. Şimdi bunu elimizle kesinlikle dokunmuyoruz tabii. Ben şöyle feda ettiğim, bu iş için kullandığım bir karga burunum var. Onunla aldım. İyice asiti süzdürüyorum. Sonra bir peçetenin üzerine koyuyorum. Hala dokunmuyorum. Bunu çeşmenin altında yıkacağım. Ondan sonra cif krem ile yüzeyini temizleyip buradaki toneri yani cif krem ile temizliyoruz. Sonrasında kullanıma hazır. Şimdi hemen onları yapalım ve videoya devam edelim. Evet, kartımızı temizledik ve şu anda bakır yolları görebiliyorum. Gayet başarılı oldu. İletimi olmayan yani kopuk hiçbir yol yok. Birbirine temas eden hiçbir yol göremiyorum ayrıca. Ve buraya ayarlamış olduğumuz yıldız simgesi de yani elle çizdiğimiz simge de çok güzel bir şekilde çıkmış. Bundan sonra yapılacak olan işlem artık petlerin delinmesi ve malzemelerin montajlanması olacak. Bu videomuzda baskı devre nasıl yapılır? Kolayca evde profesyonel bir şekilde kendinize ürünler nasıl geliştirirsiniz bunu anlatmak istedim. Bunu herhangi bir şekilde yapmış olduğunuz ticari veya kendinize hobi olarak yaptığınız projelerde kullanabilirsiniz. Bir firmayla işbirliği yapmayacaksanız yapabileceğiniz en profesyonel yöntem budur arkadaşlar. Umarım video size yardımcı olur. Bilgileri umarım güzel bir şekilde aktarabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda bizi desteklemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi sosyal medya adreslerimizden de takip edebilirsiniz. Hepsinin linklerini açıklamalar kısmına koyuyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.